TRT2 ekranlarına hoş geldiniz. Yönetmen sinemasının bugünkü bölümünde ben Koray Sevindi, değerli film eleştirmeni Mehmet Açar'la birlikte Wes Anderson sinemasını konuşacağız. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Şimdi Wes Anderson'ın filmografisi, biyografisiyle alakalı bir VTR izleyeceğiz. Sonra tekrar beraber olacağız. Özgün üslubu, kendine has çekim tekniğiyle otör yakıştırmalarına konu olan Wes Anderson, 1 Mayıs 1969'da Houston, Texas'ta doğdu. Tam adı Wesley Walls Anderson olan yönetmenin babasının bir reklam şirketi vardı. Annesi ise hem emlak hem de arkeoloji alanında çalışıyordu. 8 yaşındayken anne ve babası boşandı. İki erkek kardeşi Eric ve Mel'le birlikte dağılan bir yuvada büyüdüler. Küçük Wes mimar olmak istiyordu. Ancak zamanla bir yazar olmaya karar verdi. Yönetmenlik anlayışını çocukluğunda ilgilendiği yaratıcı uğraşların bir birleşimi olarak gördüğünü söyleyecekti Wes Anderson. Sinema her zaman aklının bir köşesindeydi. Buna rağmen 80'lerin sonunda Texas Üniversitesi'nde felsefe bölümüne kaydoldu. Bu dönemden felsefeyi seçtim çünkü bana ilgi duymam gereken bir şeymiş gibi geliyordu. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Neyden bahsettiğini bile bilmiyordum diyerek filmlerinde sıkça karşılaşılan ironiyle bahsedecekti. Bir yandan felsefe öğrenimine devam ederken diğer yandan kısa hikayeler kaleme alan Wes Anderson, birlikte birçok projede çalışacağı Owen Wilson'la bu sıralarda tanıştı. Bir süre sonra oda arkadaşı haline gelen ikili birlikte filmler hakkında konuşmaya başladı. Owen Wilson'la birkaç kısa film denemesinden sonra etkisi yüksek olan ilk kısa filmi Bottle Rocket'ın senaryosunu yazdılar. Hikayeyi başlangıçta ciddi bir iş olarak tasarlamışlardı ancak zaman içinde dramanın onlara göre olmadığına karar verdiler. Senaryoyu komedi öğeleriyle harmanlayarak ortaya ironik bir film çıkardılar. Bottle Rocket büyük bir ticari başarı kazanmadı belki ama aralarında Martin Scorsese'nin de olduğu yüksek profilli bir hayran kitlesine kavuşmuştu Wes Anderson. Bu filmi Wes Anderson'la Owen Wilson'ın lise hatıralarının bir karışımı olan Çılgın Liseliler filmi takip etti. 2001 yılında yine senaryosunu Owen Wilson'la birlikte yazdıkları Tannenbaum ailesi gösterime girdi. 2004 yılında vizyona giren Steve Zissou'yla Suda Yaşam filmini ise arkadaşı Noah Baumbach'la birlikte yazdı. Genellikle özgün hikayelerin peşinde koşan yönetmenin gözünde senaryoları arkadaşlarıyla birlikte yazmak bir eğlencedir. Senaryoları bitirdiğinde çekmesi imkansız bir hikaye ortaya koyduğunu söylemek de büyük bir keyiftir Wes Anderson için. Genellikle düşük bütçelerle çalışan yönetmen, resimler, minyatürler, teatral mekanlar ve eski film yapım tekniklerini kullanmayı tercih eder. Ailesi henüz o çocukken dağılan Wes Anderson, genellikle aile gibi gördüğü kalabalık bir ekiple çalışır. Her filminde görüntü yönetmeni Robert Yeoman'dır. Filmlerinde Owen Wilson, Bill Murray ve Jason Schwartzman'ın da başını çektiği pek çok isim rol alır. Yönettiği animasyonlar Yaman Tilki ve Köpek Adası'nın seslendirme kadrosunda George Clooney, Meryl Streep ve Greta Gerwig gibi isimler yer alır. Hemen hemen her filminin müziklerini Mark Mothersbaugh bestelemiştir. Hepsi onun için aileden biri gibidir. Filmleri genellikle sıra dışı ya da dağılmış ailelerden izler taşır Anderson'ın. Kuş bakışı çekim, çerçeveye simetrik bir şekilde yerleştirilmiş kahramanlar, geniş renk paleti, yoğun kontrast, ürettiği gerçeküstü mimari mekanlar ve geniş ölçekli ağır çekim planlar yönetmenin imza hareketleridir. Wes Anderson bu yaklaşımını şu sözlerle özetler. Bir şeyleri filme alma, sahneleme ve set tasarlama tarzım var. Yaklaşımımı değiştirmem gerektiğini düşündüğüm zamanlar oldu ama aslında yapmayı sevdiğim şey bu. Bu bir film yönetmeni olarak benim el yazım gibi. Ve yolun bir yerinde sanırım şu kararı verdim. Ben kendi el yazımla yazacağım.
Mehmet Bey hoş geldiniz tekrardan. Bugün Wes Anderson sinemasını konuşacağız. Tabii Wes Anderson Amerikan sinemasının yeni yönetmenlerinden biri. Tabii yeni derken yani yaklaşık 30 yıldır sinemanın içinde ama 1990'lardan sonra film üretmeye başlayan Coen kardeşler gibi, işte Tim Burton gibi Amerikan sinemasının önemli isimlerinden biri oldu ve çok fazla bir fan kitlesine sahip oldu. İşte kendi yaptığı filmlerde, oluşturduğu görsel dünya ile beraber bir iz bıraktı diyebiliriz sinema dünyasında. Şimdi filmografisi tabii 1990'ların başında Bottle Rocket filmiyle başlıyor. Bu bir kısa film aslında. Amerikan sisteminde genelde böyle hani önce bir kısa film yapıp önemli festivallerde yer alıp işte Sundance Film Festivali gibi, Tribeca Film Festivali gibi bu festivallerde bir yapımcının dikkatini çekip sonra fon bularak işte bunu uzun metraja döndürme olayı aslında yaygın bir durum. 90'larda olan işte bunun başka örnekleri de var. Belki işte bu James Wan'ın Testere serisi mesela o şekilde başlıyor. Yine işte Daniel Cazel'in bu Whiplash filmi. Bu yapım süreciyle başlıyor. Yani kısa filmden uzun metraja dönme süreciyle başlıyor. Wes Anderson da bu şekilde yola başlayan bir isim. İlk filmi Bottle Rocket filmi. Evet ve o film işte çok konuşuluyor. Ondan sonra da uzunluğu çekiyor. Onun peşinden de Rushmore geliyor. Ben o zamanlar daha henüz seyretmiş değilim. Ama sonra bir anda kendi aramızda işte o sinema yazarları dünyasında şöyle bir isim konuşuluyor. Martin Scorsese'nin son yıllarda en çok beğendiği Amerikan yönetmenlerinden birisi. En sevdiği Amerikan yönetmenlerinden birisi. Wes Anderson diye birisi var. Onun filmleri var. İşte Bottle Rocket ve Rushmore. Ve bunlar da Türkiye'ye gelmemiş durumda. Yani belki televizyonlarda gösterilmiş. İkisinin de VHS'ini bulup seyrettiğimi hatırlıyorum ben. Özellikle ikincisi yani Rushmore'da bayağı farklı bir dünya ile karşılaştığımı ve sevdiğimi de hatırlıyorum. Yani güzel bir çıkış yaptı. Yani ilk kısa filmin peşinden işte onun uzun metraj çekmesi ilginçtir. Mesela orada soygunla başladı aslında. Şimdi biz bugün konuşuyoruz sohbetin akışı içerisinde. Onun bir otör kimliği var yani. Fakat hikayelerine baktığımızda klasiktir aslında. Soygun hikayesiyle başlar Bottle Rocket. Ondan sonra bütün filmografisinde arada yine döner o. Soygun hikayelerine, kovalamaca hikayelerine, takip hikayelerine. Ve bütün özellikle Rushmore'da ama benim için belirleyici biraz Rushmore gibidir. Rushmore'la birlikte yavaş yavaş bizim işte otör dediğimiz, yavaş yavaş Wes Anderson sineması dediğimiz o sinema oluşmaya başlar. Evet, zaten otör yönetmenleri bir gözümüz önüne getirdiğimizde yani kuramın getirisiyle birlikte aslında otör yönetmenler kendi dünyalarından, kendi yaşanmışlıklarından, kendi çocukluklarından beslendiklerini görüyoruz. Wes Anderson da aslında ilk filmlerinde kendi çocukluğundan, işte kendi lise hayatından yani Rushmore'daki karakter mesela kendisinin aslında bir prototipi gibi filmde yer alır. Orada tabii biraz daha dışa dönük bir karakter. Wes Anderson ben daha içe dönük bir karakterdim diye söylüyor röportajlarında. Ama genel olarak kendisinden yola çıkarak oluşturuyor. Gene işte bir sonraki filmi Tenenbaum ailesinde de gene kendi ailesinden annesi, babasının o konumu üzerinden, kardeşleri olan ilişkisi üzerinden kuruyor. Bu nedenle aslında ilk filmi yani Bottle Rocket filmini biraz daha ayrıksı tutabiliriz. Yani o aslında yolculuğa başladığı ve işte sonuçta bir yerden başlamanız gerekiyor ve bu şekilde bir kısa film üreterek, işte bir uzun metraj yaparak o yolculuğa giriyor, insanları tanıyor, işte oyuncuları ikna edebiliyor bir sonraki filminde ve kendi dünyasına yavaş yavaş kendi dünyasına yönelik filmler üretmeye başlıyor. Rushmore bunların aslında ilki olarak niteleyebiliriz. Sonraki dönemde de işte Tenenbaum ailesi geliyor. Evet ya bu özellikle şimdi Rushmore'a döndüğümde ki yani Bottle Rocket'e dönüyorum. Bottle Rocket çok güzel bir şey söyledin. Yani kendisinin yönetmen olduğunu aslında kanıtlamak istiyor endüstriye. Yani çünkü ikna edici olması gerekiyor. O yüzden de aslında bugün bir Wes Anderson stili vardır. Oturmuş bayağı güçlü bir stili vardır. O stili tam olarak Bottle Rocket'te göremeyiz biz. Orada daha çok yani bir hikaye anlatabildiğini bütün endüstri görebiliyor. O yüzden de Rushmore'da zaten oyuncularla çalışıyor. İşte Bill Murray geliyor yani önemli oyuncular var. Şimdi onu düşündüğümüzde aslında kendi sinemasını oturttuğu yer tam olarak Rushmore. Ve yine doğru bir tespit kendi hayatından da besleniyor. Bütün otörler gibi. Şimdi bu Darjeeling Limited'de bir karakter vardır. Jason Schwartzman'ın oynadığı karakter. 3 kardeşten birisi hikayeler yazar. Ve o hikayeleri
abileri okuduğu zaman gerçek hayattan alınmış parçalar gibi okurlar ve onları uyarma ihtiyacı hisseder. Der ki onlar gerçek değil, hayali karakter. Bu aslında aynı zamanda Wes Anderson'ın da meselesidir. Kendi hayatı da vardır mutlaka büyük ihtimalle. Zaten hani kendi kalbinizi açıp koymazsanız filmlerinizde hakikaten bunun eksikliği hissedilir. Wes Anderson'da bu var. Bunu görebiliyoruz. Ve hani ben bütün Wes Anderson hayranlarına, hatta hayranlarına bile, sevenlere şunu tavsiye ederim. Özellikle Rushmore'a bir dönsünler. Rushmore'a döndüğümüz zaman hakikaten orada çok güzel çıkıyor. Çok güzel bir laf var. Filmde işte yine Jason Schwartzman oynadı. 15-16 yaşında bir lise öğrencisi. Girmiş liseye, bir burs almış oyun yazarak. Ve orada bütün hayatı artık o lisedeki sosyal faaliyetler olmuş. Tümüyle onun üzerine kurmuş artık. Yani tiyatro kulübü, başka kulüpler, onlar. Akademik hayatla hiçbir ilgisi kalmamış. Çok tembel bir öğrenci, başarısız bir öğrenci olmuş. Ama çok başarılı, aynı zamanda sosyal faaliyetlerde bir numaralı öğrenci. Ve diyor ki benim bütün hayatım artık burası oldu, Rushmore oldu diyor. Yani tutkuyla bağlandığı bir şey var orada. Ve aslında orada Wes Anderson'da işte. Wes Anderson neredeyse onu diyor. Diyor ki karakter, tutkuyla bağlanacağın bir iş bulacaksın ve kendini ona vereceksin. Hayat budur diyor. Evet. Wes Anderson'ın yaptığı şey de bu aslında. Kesinlikle, yani Wes Anderson'ın zaten sinemaya olan tutkusu, aşkını filmlerinden okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. O filmden de zaten kendisine yönelik, kendi iç dünyasına yönelik pek çok çıkarım yapabiliriz. Yani Rushmore filminden. Bu tabii ispat meselesine tekrar dönersek, yani sonuçta film yapmak maliyetli bir iş. Yapımcı bulmanız gerekiyor. Şu an belki dijital dönemde bir şeyler çekmek daha kolay. Yani bir cep telefonuyla bile şu anda bir kayıt alabiliyorsunuz ama 90'lara döndüğümüzde, yani negatif dönemde işte ciddi maliyet gerektiren bir durum. Yani burada bir kısa film çekmesi ve bu şekilde sinemaya dahil olması doğru bir yöntem aslında o dönem için. Ve daha sonraki dönemde, yani aslında ikinci filmi, yani Rushmore, kendi röportajında da bahsettiği gibi aslında ilk yapmak istediği film. Yani önceden yazdığı bir film ama o dönem şartlarında sonuçta işte Wilson kardeşlerle birlikte özellikle bir film yapmak istiyorlar ve o dönemin aslında başta da yani mizahi unsurlardan ziyade, yani Bottle Rocket filminde aslında ciddi bir drama yapmak istiyorlar. Ama bakıyorlar ki yani bu bize uygun değil. Biz daha böyle mizahi tarafı ön plana çıkan, yani biraz daha böyle absürt bir şey yapalım diyorlar. Aslında o da önemli. Yani yola çıkış noktasından sonra kendilerini iyi tanıdıkları için bir şekilde dönüşüm yapıyorlar. Filmin zaten gücü de oradan geliyor. Öyle bir tarafı da var. Bu açıdan mesela işte gene belki filmin, yani Bottle Rocket'in özgün ve cesaret örneği olduğunu şuradan da anlayabiliriz. Yani o dönem işte Tarantino mesela gene Rezervuar Köpekleri gibi bir film çekiyor. Gene işte Christopher Nolan Following gibi bir film çekiyor. Yani aslında siz bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Önceden senaryolarınız var ama kendinizi ispat etmeniz, insanları ikna etmeniz, oyuncuları ikna etmeniz için belli bir serüven geçmesi gerekiyor. Bu açıdan da aslında kendisine yönelik, kendi dünyasına yönelik film yapmaya bir noktadan sonra dönmesine de aslında bu bir örnek olabilir. Evet. O dönemde işte Martin Scorsese gibi çok önemli bir ismin onu işaret etmesi benim için önemliydi. Yani ve hakikaten Martin Scorsese çünkü sadece biçime bakan birisi değil. Yani filmin özüne bakan birisi. Karakterlere bakan birisi. Yani bu filmin hikayesine, karakterlerine. Çünkü sadece bir yönetmen olmanın ötesinde bir film teorisyeni gibi de bakarım ben Martin Scorsese. Hakikaten Rushmore'da bu potansiyel var. Rushmore'da çok iyi karakterler var. Ve bütün hani Rushmore'u düşündüğümüzde bütün son filme kadar, The French Dispatch, Fransız Postası'na kadar bütün Wes Anderson filmlerinde aslında sürekli karşımıza çıkan bazı temalar da var. Çok güçlü bir şekilde. Bir kere Wes Anderson filmlerinde benim en çok dikkatimi çeken tutkuyla, herhangi bir işe tutkuyla bağlanan insanlar vardır. Veya henüz bunu bulamamış insanlar vardır. Arayış içinde olan insanlar vardır. Bu arayış aslında bir şeyi ideal bulmak, kendini adamakla da ilişkilidir. Kimisi mesela gidip işte Sisyphus'u suda yaşamda orada bir işte Jacques Cousteau'yu hatırlatan bir karakter vardır, Sisyphus'u. Orada Owen Wilson'ın oynadığı karakter aslında hayatında boşluk vardır, hayatında bir anlam arar ve babasının yanında o gemide çalışmaya başlar. Diğer filmlerinde de aynı şey vardır. Yani her zaman karakterler bir arayış içerisindedir. Ruhlarında ya bir boşluk vardır ya da zaten bir amaçları vardır, bir tutkuları vardır. Ve bir şeyin parçası olmak isterler. Kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olmak isterler. Mesela bu Rushmore'daki karaktere baktığımızda o karakter tiyatroya, yazarlığa aslında yazarlı ister
hem de kendisinden büyük bir öğretmene aşık olur. Aşk da vardır. Aşkı da görebiliriz bütün bu işlerde. Bu bir tutarlılık var. Şimdi otör aynı zamanda bir biçim var. Biz tanıyoruz. Şimdi Wes Anderson filmin içine girdiğimizde 10. 15. dakikasından sonra özellikle Rushmore'dan sonra söylüyorum. Deriz ki biz bir Wes Anderson filmindeyiz. Bunu kolay kolay her yönetmende söyleyemeyiz. Fellini de söyleyebiliriz. Wes Anderson'da söyleyebiliriz. Ama bu biçimin dışında ayrıca tematik olarak baktığında da bütün filmlerin aslında aynı temalar çevresinde döndüğünü görebiliriz. Evet. Bu genelde öyle bir eleştiri vardır Wes Anderson'da. Yani işte görsel olarak çok iyi bir dünya kuruyor ama hani içerik açısından yani metinsel anlamda hep kendisini tekrar ediyor diyor. Böyle bir genel bir eleştiri var Doğrudur. ama evet yani o zaten oradaki durum aslında biraz da şu. Sinemada sonuçta belli bir sinematografi kullanıyorsunuz. Yani yönetmenler kendilerine özgü bazı sinematografik unsurlar kullanabiliyor. Ama Wes Anderson bunu çok bariz bir şekilde yaptığı için özellikle sadece sinematografik yani görsel kompozisyon öğeleri anlamında değil, renk tercihleri anlamında da o görsel dünyayı çok böyle keskin bir şekilde oluşturabildiği için yani içine ne koysa aynı filmmiş gibi hissettirebilir. Yani bu tabii ki de aynı film değil. Hatta filmlerinde ya ilk filmi mesela bir suç filmi aslında. İşte sonraki drama yapıyor, başka işte böyle belgesel tarafı olan yani böyle farklı filmler yapan nitekim sonra işte animasyon film yapacak vesaire. Farklı türleri aslında harmanlayan bir isim ama benzer bir görsel içerisine attığınız zaman sanki böyle aynı şeyi anlatıyormuş gibi geliyor ama bence bu çok yani keskin bir eleştiri bence. Ben tam ona katılmıyorum. Tabii ki de sonuçta bizim yani klasik dramada çok karşıtlıklar üzerinden bir anlatım var. Yani iyi kötü karşıtlığı bunun çok temelidir. Yani Wes Anderson mesela böyle keskin bir iyi kötü karşıtlığı kullanmaz. Ya da işte film içerisinde karakterin daha çok karakter sineması yapar aslında. Yani dış dünyaya yönelik, dış çatışmaya yönelik çok fazla biz detay görmeyiz. O biraz daha böyle masalsı anlatım vardır. Onun getirisiyle birlikte aslında işte ilk Rushmore'la birlikte yani Tenenbaum ailesi ve sonradan işte Steve Zissou geliyor. Ondan sonra işte Küs Kardeşler Limited şirketi geliyor. O çizgiyi devam ettiriyor. Ve işte arada bir animasyon film geliyor ve daha sonra işte kendisinin de söylediği gibi işte benim filmlerimin aslında bir prototipi dediği işte Büyük Budapeşte Oteli geliyor. Bu şekilde bir seyri var. Şimdi istiyorsanız Tenenbaum ailesine geçelim. Evet ya o benim çok sevdiğim film. Ben hani Rushmore'u sevmiştim ama Tenenbaum gördüğüm zaman hani hayran kaldım, onu açık açık söyleyeyim. Orada nasıl bir yönetmenle karşılaştığımı da anladım. Çünkü orada kendi stilini yerine oturttu. Şimdi burada bir de onun stilini konuşuruz. Ama mesela şu aileyle kardeşler arasındaki rekabet, bunu daha sonra Darjeeling Limited'de de görürüz, karşımıza çıkar. Bir de bir karakterlerin bir acısı vardır. Yani geçmişten gelen büyük bir acı vardır. O acıyla baş etmek isterler. İşte o acıyla nasıl baş edecekler? Hayata nasıl bağlanacaklar? Ruhlarındaki boşluğu nasıl dolduracaklar? Hep bunun arayışı içerisindedir karakterler ama Royal Tenenbaum ailesinde aslında aileden sorunlar varsa, yani bir ailede temel sorun varsa o zaman o kişilerin hayatlarında neyi bulurlarsa bulsunlar yürümeyeceğini çok güzel anlatıyor. Ya o çocukların hepsi çok yeteneklidir. Hepsinin belirli bir alanda büyük yetenekleri vardır. Fakat geçmişte bir baba sorunları vardır. Çok ciddi bir baba sorunları vardır. O baba çok tipik toksik erkeklik, ne dersek diyelim artık, eril iktidar onu temsil eder. Gene Hackman'ın oynadığı karakter ki onu çok istemiş. Gene Hackman'ın oynamasını da çok istemiş, onu biliyorum. Ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar o çocuklar o acıyı üstlerinden bir türlü atamazlar. O film biraz da şunu söyler aslında. Wes Anderson der ki yani biz hayatta uğraşıyoruz, çabalıyoruz, anlam arayışı içindeyiz. Kendimizi tutkuyla verecek bir alan arıyoruz. Sanat olabilir, başka bir şey olabilir, tutku olabilir. Ama orada yürümeyen bir şeyler varsa geçmişte, o aile ocağında bir baba problemimiz varsa onu aşıp hayata katılmamız çok zor der. Bunu açık açık söyler. O çocuklar o kırgınlıklarını, o babayla ilgili kırgınlıklarını bir türlü atamazlar. Hep yaşarlar onu. Babanın mesela baba rekabetçidir. Çok rekabetçi bir babadır. Ve çocuklardan bir tanesi orada takılı kalmıştır mesela. Ben Stiller'ın oynadığı. İnanılmaz rekabetçi, finansçı olmuştur, kalmıştır. Diğeri sporcudur. Düşündüğünüzde aslında aileyle ilgili ki aile zaten yani birçok filmin temeli. O açıdan da hem Wes Anderson'ın stilinin oturduğu filmdir hem de aslında
en sonunda söyleyeceğini en başta söylemiştir. Yani iyi acılarla çıkarsanız çok zor onları atlatmanız der. İyileşmeniz de zor. O film onu anlatır. Ve orada annelik çok güçlüdür. Yani kadın her zaman çok güçlü bir konumda yer alır. Bütün Anderson filmlerinde. Orada da aynı şekilde güçlü bir şekilde Angelique Houston'un oynadığı anne karakteri çocukları şifaya, yani onlara şifa verir bir anlamda varlığıyla. Tabii zaten Wes Anderson'ın kendi tematik olarak filmlerinde kullandığı önemli bir tema. Babanın aileyle olan ilişkisi ya da babanın aileyle olan ilişkisizliği de diyebiliriz. Bunu kendi biyografisinden de okuyabiliyoruz. Yani kendi anne ve babasının boşanması ve sonrasında kendi üç kardeşiyle birlikte ortada kalması. Aslında bu filmde yani Tenenbaum ailesi de gene kendi çocukluğuna yönelik, kendi hayatına yönelik pek çok detay içeriyor. Özellikle annenin konumu da gene öyle, babanın konumu da öyle. Yani babanın işte o ayrılma, ortadan kaybolması ve sonradan tekrar gelmesi. Kendi röportajlarında mesela işte kendi babasızlığının getirisiyle, yani babam işte ortada pek yoktu diyor. Yani onu aslında pek çok filminde görüyoruz. Yani bir sonraki yine iki sonraki filminde işte o Hindistan'a giden yolculukta o üç kardeşin hikayesinde de görüyoruz. Bu film tabii bir prototip olarak da değerlendirilebilir. Yani Tenenbaum ailesi, Wes Anderson film prototipi olarak değerlendirilebilir. Kendisi her ne kadar Büyük Budapeşte Oteli dese de biz böyle baktığımızda hepimizin demeyelim tabii, benim tanıştığım film Wes Anderson'la o olmuştu. Ve çok ilgimi çekmişti yani. O dönem tabii sinemada vesaire yeni böyle işte bilgisayardan film izlediğimiz, işte laptopumuzu üniversite döneminde film izlediğimiz dönemde keşfettiğimiz ve inanılmaz böyle beni şaşırtan bir film olmuştu. O dünyaya girmek tabii. O dönem tabii Amélie filmi de gene Jean-Pierre Jeunot'un Amélie filmi de gene aynı etkiyi oluşturmuştu. Ben mesela şu an baktığımda o dönem tabii çok bilmiyoruz Wes Anderson ama şu an baktığımda işte kendi üç kardeş mesela. Filmlerinde üçü çok fazla kullanır. Üç kardeş çok kullanır. Anneyle olan iletişim, annenin işte bir farklı şey yapmak istiyor, baba ortadan kayboluyor. Bu tarz böyle kodların gene kendisinden, işte o karakter gene oyun yazarı olan karakter. Kendisinin bu küçükken işte bir şeyler üretmesi, yazması, böyle hepsinden böyle minik minik kodların olduğu, gerçekten böyle okuduğunuzda, izlediğinizde aslında Wes Anderson'ın hayat hikayesini okuyormuş gibi olduğunuz bir film ve aslında çok güçlü bir film baktığınızda. Evet. Yani ben çok böyle yüzeysel gibi düşünülür ama incelediğinizde özellikle karakter iç dünyasında az önce de bahsettiğiniz gibi yani burada karakterin o hayatla olan ilişkisi, yani hayatın içinde kendisini konumlandırması ya da konumlandıramaması meselesi çok derin bir mesele. Bunu sadece büyük karakterlerine değil, çocuk karakterlerine de koyuyor. Yani çocukları mesela erkenden bu tarz sorgulamalar içerisine sokuyor. Aslında erken olgunlaşmalarına neden oluyor ve işte o çaresizlik, ne yapacaklarını bilememe gibi böyle ikilemler içerisinde bırakıyor. Bu tabii kendi iç dünyasının, yani kendi anlatmak istediği bir şey, aslında bilerek yaptığı bir şey, o karakter oluşturmak ve bu zor bir şeydir. Yani kolay bir şey değildir. Yazan isim olarak çok kolay Evet, bir şey. katılıyorum. Ben de tam oradan alayım, çocuklardan alayım. Şimdi çocuklar hem Tenenbaum ailesine baktığımızda çocukların üçünün de çocukken gerçekten harika çocuklardır. Tutkuları vardır. Kendilerini bir şeylere adamışlardır zaten o çocuklar. Ve çocukların bu kendini adamasında, hayatla olan ilişkisinde Wes Anderson çok önemli bir değer bulur. Yani felsefeci olması onun filmlerini daha sofistike ve karmaşık hale getirmiyor. Tam tersine çok basit, yalın hale getiriyor. Yani çok net çözebiliyoruz. İyilik kötülüğü birbirinden ayırmıyor. Ya onu başta sen de söyledin zaten. Ama o çocukların kendilerini bir dünyaya adamasında ve hayal güçlerinde çok değerli bir şey görüyor. Moonrise Kingdom bir adada geçer ve yine iki ergen çocuğun, 12-13 yaşlarındaki iki ergen çocuğun ada içinde bir ada araması, kendi dünyalarını oluşturma çabası üzerine kuruldu. Başka yetişkinler vardır. Yetişkinlerin hepsinde arızalar ve sorunlar vardır. Ama o çocukların o çabasında özel bir, değerli bir maden gibidir Anderson için o çocuklar. Ve bunu hep filmlerinde görürüz. Tabii bu da baba oğul meselesi hep devam ediyor. Mesela Steve Zissou'yla Suda Yaşam. Şimdi orada gelir onun işte Owen Wilson'ın oynadığı karakter asker olmuş, orduya katılmış ama hala ruhunda boşluk var. Orada babası onu bırakmış, yıllarca hiç görmemiş, babası onu görmemiş. Annesiyle birlikte büyümüş. Annesini kaybettikten sonra babasıyla tanışıyor. Ve onunla bir bağ kurmak istiyor. Ve ordudaki bütün kariyerini bırakarak onun gemisinde
Ona yardımcı olmaya başlıyor. Şimdi Büyük Budapeşte Oteli'ne geldiğimizde orada da yine bir baba oğul hikayesi görürüz. Ve aslında hep bir şekilde baba oğul ilişkisi işte Fransız Postası bütün filmlerinde bir yerden karşımıza çıkar. Darjeeling Limited'de ise daha acı bir şey vardır. Anne çocukları küçük yaşta terk etmiştir. Terk edip kendini başka insanlara adamıştır. Çocuklarına değil, bak çok yardımsever ve çok iyi bir annedir. Ama 3 erkek çocuğunu bırakmıştır. Erkek çocuklar bunu bir türlü unutamazlar. Evet. Babalarını da kaybettikleri zaman büyük bir ruhsal boşluğa düşerler. Mesela o özdeşamsal bir şey değil. Ya ama şu duyguları çok güçlü. Yani Anderson'ın o duyguları çok. Anne, baba, aile, bütün onların hepsini işlediğini ve acılar ve bunlarla baş etmek için insanın hayatında bir anlam bulması, kendini bir yere bağlaması. Aşk da, aşk, sanat veya tutku. Mesela diyelim ki Steve Zissou'da Jacques Cousteau'yu temel alan karakter. Kendini tamamen suya adamış, deniz hayatına, deniz altındaki hayata adamış. Bir şeyler adamak çok önemli. Büyük Budapeşte Oteli'ndeki karakter. O da kendini otele adamış, mesleğine adamış. Tutkuyla, severek yaptığı bir işe adamış. Rushmore'daki işte çocuk, okula adamış kendini, okuldaki sosyal faaliyetlere adamış. Ancak onlarla başa çıkabiliyorsunuz. Yani hani az önce konuştuğumuz şey. Evet tekrar ediyor. Her seferinde bunu tekrar ettiğini görüyoruz. Ama her seferinde bize bir anlam dünyası da yarattığını söyleyebiliriz Sel filmi içinde. Evet. Bu işte aslında onun kurduğu görsel dünyanın bir negatif bir tarafı diye düşünüyorum ben. Nedeni sonuçta biçimsel olarak bir dünya kuruyor ve izleyici ilk onunla temas ediyor. Belki de ilk plandan bu bir Wes Anderson filmi diyebiliyor. Çoğu filmde öyle oluyor. Yani genelde ben işte çevremdeki insanlarla konuştuğumda mesela Büyük Budapeşte Oteli çok meşhur, o dönemde çok yaygın olduğu için işte Oscar vesaire de aldığı için genelde insanların ilk izlediği filmdi. Sonra işte mesela Royal Tenenbaums'u izlediklerinde aa evet bu o yönetmen dediklerini biliyorum. Yani çok da bütün filmlerini izleyen çok insan yok. Genel olarak sinefiller haricinde ama izlediğinizde hemen tanıyabiliyorsunuz. Bu görsel olarak o güç yani onun sahibi olduğu o yeti Wes Anderson'ın bu büyük bir başarısı bence. Yani az önce de bahsettiğiniz gibi belki Fellini'de bunu görebiliriz. Çok yönetmende de görmeyiz. Yönetmenler genelde daha tematik şeylerde uzmanlaşırlar. Daha metinsel, senaryoya yönelik böyle kendilerini ortaya çıkarırlar. Ama görsele yönelik bu kadar güçlü bir yapı oluşturmak çok kolay değil. İşte böyle bir yapı oluşturduktan sonra aslında karakterleri çok fazla derin karakterleri bu yapının içerisine attığında aslında tam sivrilemiyorlar. Yani insanlar bence o görsel yapı nedeniyle bunlarla tam böyle özdeşleşemiyorlar diye düşünüyorum ben tabii ki bu kendi çıkarımım. Çünkü sinema sonuçta film temel olarak biz orada bir karakter izlediğimizde, karakter gördüğümüzde onunla özdeşleşmek isteriz, onun dünyasına girmek isteriz. Ama bu tarz bir görsel sunum olduğunda tam böyle karakterlerin iç dünyasına giremiyor insanlar. Öyle bir belki negatif taraf söylenebilir Wes Anderson sineması için. Aslında metinsel anlamda da, karakter anlamında da çok güçlü olmasına rağmen böyle bir insanlarla belli bir mesafesi var. Bu genelde animasyonda da olur. Kendisi de animasyon film yapıyor. Animasyon sonuçta insanların yani biçimsel olarak farklı bir şeydir. Biz yani real gerçek dünya içerisinde bir şey izlemeyiz. Kurulmuş bir dünyadır. Genelde işte 2 boyutludur. O nedenle bir izleyen insanlar belli bir mesafeyle izlerler. Biraz Wes Anderson filmleri de öyle. Yani o belli bir mesafeden insanlar izliyorlar. Tam böyle içine giremiyorlar gibi. O işte kendi kurduğu dünya ile alakalı herhalde. Evet, katılıyorum. Mesela şunu diyen insan, ben karakter derinliği isterim, çok ciddi çatışmalar isterim, seyirciye alan bırakan, seyircinin işte düşünmesini alan bırakan yönetmen severim diyen birilerinin belki çok seveceği bir isim değil. Katılıyorum. Daha naif bir yapısı var, masalsı bir yapısı var. Bunları da kabul ediyorum. Yani ilerleyişi filmlerin çok pozitif bir elektriği vardır, çok pozitif bir havası vardır. Doğru ama içinde bulunmaktan keyif alıyorum ben. Çok keyif alıyorum. O karakter mizah duygusundan çok keyif alıyorum. Mizah duygusu, ironi ve hüzün iç içe gidiyor. Yani kahkahalar atmıyorum ama gülümseyerek seyrediyorum. Ve o karakterlerin o çabalarını, hayatla olan mücadelelerinde gerçekten çok güzel bir mizah da çıkıyor. Hüzün de çıkabiliyor. Şimdi burada ne aklımıza geliyor? Benim Wes Anderson deyince aklıma böyle simetrik çerçeveler geliyor bir kere. Çok yani o geniş ekranı da kullanır, geniş perdeyi kullanır, simetrik çerçeveler geliyor. Ama başka mesela hızlı panlar. Yani kameranın
kendi ekseninde yaptığı hızlı hareketler. Bazen bize kameranın varlığını hissettirir. Ama kendini çok disipline eden minimalist bir yönetmen değil Wes Anderson. Bazı filmlerinde elde kamera kullanır, hareketli kamera kullanır. Ciddi aksiyon sahneleri vardır. Mesela Steve Zissou'yla Suda Yaşam'da ciddi aksiyon çatışma sahneleri var. Darjeeling Limited bir aksiyon sahnesiyle, bir otomobil sahnesiyle başlar. Aksiyonu Büyük Budapeşte Oteli'nde birçok aksiyon sahnesi vardır. Sinemanın o güzelliklerini, yani bütün o her şeyini kullanmaya çalışır. Yani minimalist bir yönetmen değildir. Her tarafa bakar. Yani hareketli kamerayı da kullanır, hepsini kullanır. Ama kendi renk paletlerinde her filmin bir renk paleti vardır. Tamamen o renk paletine kurar. Yani o filmin renk paletini biz hatırlarız. Yıllar geçse de unutmayız. Yani Tenenbaum ailesinin renk paleti aklımızda kalır. Büyük Budapeşte Oteli kalır. Hiçbir zaman çıkmaz. Hepsi için ayrı bir renk paleti bulur. Bunun dışında bu 90 derecelik açıları çok sever. Tam karşı cepheden. Yani yandan açıları kullanıyor. Özellikle son yıllarda daha az kullandığını görebiliyoruz. Yani mesela Rushmore'a baktığımızda veya Battle Rocket'e baktığımızda normal filmlerdir onlar. Öyle çok, ama daha sonra özellikle tam karşı cepheden 90 derece ve simetrik açıları çok sevdiğini görüyoruz. Şimdi bir de ressam yönetmen derim ben. Çünkü kendine göre bir ressamlığı var. Mesela Fellini'de Avrupa resminin çok büyük etkisi vardır. Ama Wes Anderson'da her şeyin etkisi var. Bütün bir görsel kültürün etkisi var. Az önce girdin. Stop motion animasyon mesela. Yani bütün bir görsel kültür, özellikle 20. yüzyılın görsel kültüründen etkileniyor. Dergi mesela, bu Fransız postasına baktığında dergilerin bir kendine göre bir estetiği vardır. Bir fotoğrafları vardır, grafik illüstrasyonlar vardır dergiler. Onlardan da esinlendiğini görüyorsun. Yani onun sinemasının içinde sadece resim sanatı yok. Her şey var. İllüstrasyon da var, grafik de var. O zenginlik içerisinde hareket ediyor. Ve filmlerinde o yüzden de hani biz varsak, yani Anderson filmin içerisinde birden hissedebiliyorsak bir Anderson içerisinde var olduğumuzu, bunun sebebi o. Onun bir kendi görsel dünyası var baştan sona. Evet, zaten yani röportajlarına gene baktığımızda, o film yapım sürecine baktığımızda senaryoyu böyle kendisi bölümlendirip o sahnelere yönelik ayrı renk tercihleri yaptığını söylüyor mesela gene yapım tasarımcısıyla vesaire yapılan röportajlarda. Zaten kendisi eğer yönetmen olmasaydı hani ne olurdu diye bazen böyle ben de düşünüyorum. Bu isim işte yönetmenlik yapmasaydı ne yapardı diye. Muhtemelen zaten ressam olurdu, bu renk bilgisi ve tercihleri, ya da müzisyen olabilirdi. Gene sanatçı olurdu yani. Çünkü müzik tercihleri de çok önemli filmde. Yani onları seçmesi, filme uydurması vesaire de çok kıymetli. Ama onun kendi o konsept tasarım, yani bir şeyi sıfırdan tasarlamak, metni görsel dünyaya uyarlamak, işte renk tercihleri yapmak. Aslında bir hani production designer denilen, yani yapım tasarımcısının yaptığı işi yapıyor aslında. Bu bir yönetmenin yapması çok beklenmez. Yani o anlatır yapım tasarımcısına, o hayal eder ama o kendisi onu da yapabiliyor. Yani çok yetenekli bir adam baktığımızda. O tarafıyla çok güçlü bir isim. Sanatçı kişiliğini, yani renk tercihlerini, işte ressam tercihleri, sizin de bahsettiğiniz gibi o tarafların altını çizmek gerekir yaptığı filmlerde. Prodüksiyon tasarımında el işini çok seviyor. Yani zanaat işini çok seviyor. Minyatürleri çok seviyor. Bu özellikle Steve Zissou ile Suda Yaşam'dan sonra orada onun da bir deniz hayatında deniz canlıları var. Orada animasyonu kullandı. Onlar gerçekçi değil. Tüm yılın hayal gücündeki deniz hayvanları. Jaguar köpek balığı var mesela. Orada Moby Dick'e de göndermesi vardır mesela o filmin. Bir Moby Dick parodisi gibidir. Bütün film aslında aynı zamanda Steve Zissou ile Suda Yaşam. Ondan sonra animasyonu daha sık kullanmaya başladı. Şimdi hem dijital teknikleri çok iyi kullanıyor ama bir taraftan aklı da retro dediğimiz, hep geçmişteki tekniklerde, görsel tekniklerde. O yüzden de pelikülden, ondan pek vazgeçmiyor. Tek bugüne kadar dijital çektiği, yanılmıyorsam son animasyonu Köpek Adası. Onun dışındaki filmlerinde özellikle Fantastic Mr. Fox var. Yaman Tilki diye biliyoruz biz o filmi. O filmde de 35 çalışmıştı. 35'ten vazgeçmiyor. Mümkün olduğu kadar pelikül çalışmak istiyor. Yani dijital kamerayla çalışmak istemiyor. Hep aynı görüntü yönetmeni. Robert Yeoman onunla çalışıyor. Başından beri onunla çalışıyor. Rushmore'dan itibaren. Hep birlikte çalışıyorlar. Kolay değil. O hep çalıştığı prodüksiyon tasarımcılarıyla da hakikaten çok iyi bir iletişim kurduğunu görebiliyorsunuz. Ve o dünyayı biraz organik bir dünya haline getirmeye çalışıyor. Yani tam böyle kendisi bir butik dünya gibi, tam olarak söyleyeyim. Yani bir tipik Hollywood filmlerinde alıştığımız bir takım eğilimler var. Onların tüpüyle dışına geldiğimiz zaman, biz işte Fransız postasını seyretmeye başladığımızda bir anda karşımıza organik bir dünya çıkıyor. Sanki
bir butik çıkıyor, başka bir dünya çıkıyor. Ve burada el işi var, zanaat var, uğraşılıyor. Mesela bu şeylerde ben stop motion'larında Köpek Adası'nda, şimdi köpekler mümkün olduğu kadar gerçekçi bir şekilde tasarlanmıştır. Hatta Fantastic Mr. Fox'ta da tüylerini kadar hissederiz. Evet. Gerçekçiler ama konuşurlar. Antropomorfiktir yani. Konuşan hayvanlardır onlar. Ama orada bile mesela bu Köpek Adası'nda da köpekler insan gibi değildir. Normal animasyonda hayvanlar tamamen insan ifadeleriyle donatılır. Tamamen insan gibidirler ama o gerçekten onları bulmaya çalışıyor. Bunları çok değiştiriyor. Mesela yine o filmde insan karakterler karikatür gibidir. Ama hayvan karakterler çok daha gerçekçi, realist bir şekilde çizilebilir. Bunu Fantastic Mr. Fox'ta da görebiliriz. Ben Fantastic Mr. Fox'u dönemedim. Tekrar bir incelenmesi gereken bir film. Hep öyle düşünüyorum çünkü çok tuhaf bir film. Yani bir tilki var, yıllar önce tilkiliği bırakmış, insanların dünyasına girmiş, kendi doğasından uzaklaşmış. Ama daha sonra tekrar tilki olmaya dönüyor. Orada mesela en farklı hikayelerinden birisidir aslında. Değişik hikayelerden çok beğenmiştir o. Oscar'a da aday gösterilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani animasyon ve stop motion'da da çok kendine özgü dünyalar kurabiliyor. Yani bildiğimiz klasik bir takım animasyon ekolleri var. Onların dışında bir dünya kurabiliyor. Farklı bir gerçeklik oluşturuyor aslında. Yani Evet. animasyon gerçekçiliği diyebiliriz ona. Zaten animasyonun türleri işte geleneksel animasyon, işte cutout, 3 boyutlu bilgisayar animasyonu gibi pek çok tür var. Yani Wes Anderson bu animasyon türlerinden hangisini yapar diye sorsanız herhalde yani stop motion animasyon yapar kesinlikle derdiniz. Çünkü stop motion animasyonda mekan tasarımları, karakter tasarımları elle yapılır. Yani fiziksel olarak var olur. Kukla işte keçeden yapılabilir ya da işte plastikten yapılabilir vesaire. Tam onun uğraşacağı, onun gibi böyle bir detaycılıkla birlikte oluşturabileceği zaten bir tür, stop motion türü. Nitekim zaten Fantastic işte Mr. Fox'la birlikte Yaman Tilki ya da işte diğer Köpek Adası'nda da bu stop motion animasyon türünü uyguluyor. Onunla da aslında iz bırakıyor. Yani normalde hep aynı şeyi yapan yönetmen diyorlar ya aslında oradan sıyrılması, farklı şeyler denemesi, farklı bir dünya oluşturabilmesi ve o insanları ikna edebilmesi bence önemli. Zaten hep aynı isimlerle çalışması oyuncular anlamında özellikle hep aynı sadece oyuncular değil tabii. Kamera arkasında da hep aynı isimlerle çalışması bir güvenli alan oluşturma isteğiyle alakalı olabilir. Çünkü nitekim kendisi biraz işte çekingen bir karakter, kendi dünyası var. O dünyayı çok başarılı bir şekilde insanlara yansıtabiliyor. Ama kendi içerisinde bir güvenli alan oluşturmak ve onun üzerinden ilerlemek Wes Anderson'ın filmlerinde gördüğümüz bir şey. Evet, ilk çıktığı yıllarda Amerikan eksantrik sineması diye bir akım üzerine çalışmışlardı bazı film eleştirmenleri. İşte Charlie Kaufman'la birlikte onu da Amerikan eksantrik sineması diye bir başlığın içerisinde değerlendirmişler. Çünkü çok farklıydı. Yani çok eksantrik karakterler üzerinden gitmişler. Sonra çok tutmadı bu şey açıkçası, açık söylemek gerekirse. Çok kendi dünyasını buldu. Şurada Hollywood gibi bir yerde otör olmak hiç kolay değil. Bunun altını çizelim. Yani Hollywood sizin otör olmanıza izin vermez. Şimdi Wes Anderson'ın bütün filmografisine baktığımızda Rushmore'un daha hem kritik başarısı var. Yani eleştirmenler beğendi hem gişede başarılı oldu. Tenenbaum ailesi gişede başarılı oldu. Bunların altını çizmek lazım. Bazı filmleri böyle gişede çok başarılı olmasa da her zaman belirli bir seviyenin üstüne çıktı. Bunu başardığı için otör olabiliyor Hollywood içerisinde. Yoksa mümkün değil. David Lynch hikayesine baktığımız zaman David Lynch'e şu an kimse para vermiyor film çeksin diye. Yıllar öncesinden başladı. Bugünün meselesi değil. Ama onun hala bir şansı var. Burada nedir? Çok saygın bir yönetmen olduğu için yıldız oyuncularla çalışabiliyor. Büyük Budapeşte Oteli'nin ve Fransız Postası'nın oyuncu kadrosuna baktığımızda bitmiyor yıldız sayısı. Küçük roller için, çok kısa süreli roller için çok ünlü oyuncular, yıldız isimler onunla çalışabiliyorlar. İşte bu prestij demek. Yani ancak bu sayede olabiliyor ama filmlerini şunu biliyor. Bir ayağı gerçek dünyada. Yani bir ayağı hayal dünyasında çok kişisel filmler yapabiliyor ama gerçek dünyada ve seyirciyi yakalayan filmler yapıyor. Seyirci dostu filmler yapıyor. Filmlerden çıktıktan sonra kendimizi iyi hissediyoruz. Şimdi tam anlamıyla klasik bir son yıllardaki sanat sinemasının festivallerdeki eğilimlerle bir ilgisi yok. Oralar giderek daha karanlık hale geliyor. Daha kasvetli hale geliyor. İnsan ruhunun karanlığı inceleniyor o filmlerde. Oraya doğru giden bir sinema var. Ama Wes Anderson filmlerinde ise
böyle filmden çıktığımız zaman kendimizi iyi hissediyoruz. Temizlenmiş hissediyoruz. Yani her filmden sonra. Dünya çok, mesela Köpek Adası'nda dünya çok kötüye gider. Köpekleri bir yere toplarlar. Böyle kötülükler vardır ama sonunda bir çocuk çıkar. Atari diye bir çocuk ve o bir yine kendisi gibi bir başka kızla kurtarır o köpekleri. Ve bizim için o çok önemli. Yani kendini iyi hisset filmleri ve seyirci dostu filmler bunlar aynı zamanda. Evet, bu zaten her yapımcının istediği bir şeydir. Seyirci dostu olması. Ama zaten Wes Anderson'ın o yani iyi hissettirme hali çok kıymetli bir şey. Filmleri izlediğinizde mesela iyi kötü çatışmasını çok keskin bir şekilde vermiyor dedik ama filmlerin aslında pek çok kötücül tema vardır. Yani işte kötülük vardır. O kötülükleri kendi süzgecine alır ve onu yansıtır izleyiciye. Yani çok böyle rahatsız etmez. Ama aslında baktığınızda işte intihar vesaire gibi böyle çok keskin temalar kullanıyor. Ama onu tabii o iyi hali yani masalsı bir sunumla aslında bir resimli çocuk kitabı hassasiyetiyle böyle izliyoruz. Ve sonunda çıktığımızda gerçekten böyle bir o iyilik temasını ortaya koymuş oluyor. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Wes Anderson sinemasını bütün kapsamlarıyla, temalarıyla, filmleriyle konuşmaya çalıştık. Ama tabii çok daha uzun saatler üzerine konuşulabilir. Animasyonlarıyla, türleriyle, kendi yapısıyla, görsel dünyasıyla çok daha üzerine konuşulabilir. Yönetmen sinemasının bugünkü bölümünde Wes Anderson sinemasını konuştuk. Değerli film eleştirmeni Mehmet Açar'la birlikte ben Koray Sevindi. Bundan sonraki programlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.